Artlist.io. Kademi iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle yine karşınızdayız. Bugünkü sorunuz aktif iş yaşamında fizyonominin yeri nedir? Şunu kastediyorsunuz. Yani iş seçiminde, meslek seçiminde fizyonominin yerini anladık hadi anlatılanlardan. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Tamam, seçim sürecini geçmişiz, seçmişiz artık. Ondan sonra iş bitmiyor, seçmekle iş bitmiyor. İş hayatı, bunun başlangıcı var, ortası var, sonları var, sonlarından sonrası var. Biraz hiç buralardan bahsetmediniz. Seçim sırasında fizyonominin yeri var da bu sıralarda fizyonominin yeri yok mu demek istiyorsunuz aslında. Evet, haklılık payınız var. Bunları hep birer süreç olarak değerlendirmek lazım. Arkadaşlar, insan yaşantısı boyunca tüm süreçleri, tabii Allah ömür versin, ömrü boyunca tüm süreçleri yaşıyor ve bu süreçler boyunca hangi sürecin içerisindeyse, lafı uzatmayalım, o sürecin, o dönemin içerisinde fizyonomiye ihtiyaç duyabilir, ondan faydalanabilir. Burası açık, net. Burada sorun yok. Niçin? Efendim, iş hayatı devam ederken, iş akışı devam ederken insanlar var. Yani ve bu iş akışı içerisinde zaman zaman birisi gidiyor, diğeri geliyor. Bir insan şimdilerde böyle ama daha sonra değişebiliyor. Biz değişebiliyoruz. Zaman geçiyor. Birçok değişiklikler olabiliyor. Çalışma ortamı değişiyor. İşin akışı değişiyor. Her şey değişiyor. Zamanın ruhu değişiyor. Bütün bu değişikliklerden sonra fizyonomi hala bir şey söylemeye devam ediyor mu? Evet arkadaşlar, devam ediyor. Çünkü en azından geçtim bunları. Hani bunların hiçbirisini konuşmamış varsaysak bile insanın duyguları ve düşünceleri el çizgilerine ve sima çizgilerine, fiziksel özelliklerine, organlarına yansıyor ise, değil mi? Tıpkı hastalıklarda nasıldı? Her duygu bir organa sirayet ediyordu hastalık olarak, değil mi? Ve en zayıf halka olarak zincirin en zayıf halkası gibi düşünün. En kuvvetli zincir en zayıf halkası kadar güçlüydü, değil mi? Orada da işte en zayıf halka neresiyse oradan kopuyordu. Burada yani bunların hepsi bize neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor? Bir dinamik halinde gelişiyor. Bir canlı bir organizmayız. Hayat da değişiyor. Bizler de değişiyoruz. Diğer tüm insanlar da değişiyor. İşte bu değişiklikler arkadaşlar güncelleme gerektiriyor. Dolayısıyla duygu ve düşüncelerinizin ellerinize yansıması, değil mi? Onlar biraz ekran gibi. Ellerimiz ekran gibidir arkadaşlar. Duygu düşüncelerimizin yansıdığı ekranlardır. Dolayısıyla şunu biliyor muydunuz? Yaklaşık 3-4 ayda ekranda bilgileriniz güncellenir. Evet. Çünkü duygu düşünceleriniz değiştikçe bu el çizgilerinize yansır, yüz çizgilerinize yansır. Dolayısıyla 3-4 ayda bir güncelleme geçirirsiniz. Cep telefonunuz bile yılda 2 defa güncellenmiyor mu? Evet, bizler de güncelleniyoruz. Dolayısıyla bu güncellemeler bizim vücudumuza da girince, efendime söyleyeyim, işte okunanlar da değişebiliyor. Dolayısıyla tüm bunlar bir dinamikliği gösteriyor dikkat ederseniz ve tüm süreçler boyunca. Yani işin seçimi, işin sırası, iş sonrası, her şey güncelleme gelince işte o güncellenen bilgileri de ara ara tekrar bakmak, yeniden yorumlamak, yeniden değerlendirmek gerekiyor. Bu dinamik sürecin en önemli yardımcılarından biri, yine en önemli duraklarından biri fizyonomidir. Bunu unutmayınız. Fizyonomi insanı tanımak içindir, insanı daha iyi tanımak içindir. Fizyonomi insanı okumaktır. Fizyonomi insanın dışına bakarak içini okumaktır, özünü okumaktır. Tüm bunlar ne içindir?
daha güzel bir yaşantı, daha refah içerisinde bir yaşantı, daha insanın yaşamını kolaylaştıran unsurlardan birisidir. Amacımız insanın yaşamını kolaylaştırmaktır arkadaşlar. Her zaman, her süreçte, her dönemde zamanın ruhuna uygun davrandığımız vakit veyahut konuşmalarımız zamanın ruhuna uygun ise konuşmalarımız akıcı, sözlerimiz sıkıcı değil ise biz buralardayız. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye, dinlemeye devam ediniz sizler de. Evet, bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Web sitemizden, web adresimizden ulaşabilirsiniz. Bunlar her videonun altında yer alacaktır. Lütfen yorumlarınızı ve düşüncelerinizi ya da taleplerinizi lütfen yorumlara yazınız. Ben ve ekip arkadaşlarım oralardan besleniyoruz çünkü. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Her şey gönlünüzce olsun. Artlist.io. Music licensing reimagined.